Evet arkadaşlar, bugün de size şu şekilde kağıt boncuklardan çanta nasıl yapılır onu paylaşacağım. Bunun için arkadaşlar şöyle boncuk kağıtlardan yaptığım, kendi yaptığım boncukların dışında bir de şu şekilde cam boncuk kullandım. Eğer elinizde sizin tahta boncuk varsa kağıtla tahta boncuk birbirine daha çok yakışıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Önce bu boncukları yaparak işimize başlıyoruz. Bu çantada şöyle büyük boy şu şekilde, bir de şöyle küçük boy boncuklar, yapmış olduğum boncukları kullandım. Şimdi şu arkadaşlar şöyle 4 santimlik boncuk. Şöyle göstereyim size. Bakın bu 4 santimlik boncuk. Şu da 3 santimlik boncuk. Şöyle. Şimdi bu boncukları nasıl yaptığımı size önce göstereceğim. Daha önceden boncuk yapımını göstermiştim ama yine bunu göstereyim. Önce bunu göstereyim. Sonra çantanın yapımını göstereceğim. Şimdi bunun için arkadaşlar ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkarmış olduğu şöyle aylık dergilerden aldım. Bu şekilde. Buradan bir sayfa kopardıktan sonra arkadaşlar önce 3 santimlikten yapacağım. Şu şekilde ölçüyorum. Bakın işaretledim. 3 santim, 3 santim, 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde şu kısmını işaretledim. Şu kısımlarında arkadaşlar 3'ün yarısı 1,5 ya. 1,5 santim olacak şekilde burayı da ayarladım. Şuralarda. Şu şekilde. Bu şekilde ayarladım. Hepsini. Yani şu kısımlar 1,5 santimlik bölümlere ayırdım. Şu alt kısmını 3 santim olarak ayırdım. Ve bunu şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çapraz tutuyorum. Şurası 3 santim. Cetvelimin ucunu 3 santime koydum. Aşağıya. Yukarıyı 1,5 santime koydum. Şöyle çapraz bir çizgi çektim. Sonra yine yukarıya 1,5 olan bölüme koydum. Ve şu köşeye doğru bir çizgi daha çektim. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın şu kısmı 3 santim şu kısma doğru inceliyor. Şimdi bu sefer ne yapıyorum ben? Şöyle tutuyorum bunu. Şuraya koyuyorum. Bunu da burada 3 santime ayarlıyorum. Şöyle. Bu sefer küçük dar yer aşağıda kaldı. Bakın. Bu sefer dar yer aşağıda kaldı. Şimdi arkadaşlar bu sefer geniş yer altta kalacak. Dar yer üstte kalacak. Bu şekilde kağıdı çiziyoruz. Şöyle. Bu şekilde bakın arkadaşlar kağıdımı gördüğünüz gibi böldüm. Şimdi bunları keseceğim. Kesmek için ister şu şekilde giyotin bıçak alın. Açık konuşayım, ben bunu pek sevmedim. Kullanamadım ama almış bulundum. Onun yerine ben maket bıçağıyla kesmeyi düşünüyorum. İsterseniz siz makasla tek tek kesin. Bunu şu şekilde tutuyorum. Maket bıçağımı açıyorum. Ve kesiyorum. Sıkı tutun yalnız. Parmağınızı ve bir de şu cetvelin mutlaka demir olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çelik olmasına. Çünkü tahta olursa elinizi uçurabilirsiniz.
Şunu başka yerde kullanırsınız veya atarsınız. Bunu koyalım kenara. Bakın şuradan itibaren başlıyorum kesmeye. Şurası. Şöyle denk getiriyorum ve kesiyorum. Şu anda ben 3 tane kağıdı birden kesiyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar kağıtlarımızı keseceğiz. Evet. Böyle arkadaşlar bütün bu kağıtları kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın kağıtlarımı kestim. Şöyle bir tanesini aldım. Şunun şöyle içinden içeri geçiyorum. Bu 3 santimlik arkadaşlar. Ve döndürüyorum. Şöyle yayalım çünkü bütün olarak kuruyor ve üstten çirkin gözükür. Bakın arkadaşlar. Boncuğum oldu. Bunun gibi boncuklar hazırlayacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde kürdanın içine koyuyorum ve ojeyle, renksiz bir ojeyle bunu parlatıyorum. İsterseniz bunu vernikleyebilirsiniz. İsterseniz bunu kullanırsınız. Karar sizin. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle parlak bir renksiz oje. Onunla bunu bu şekilde parlatırsınız. Şimdi bunların sarılma tekniği bu. Şimdi çantanın yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar boncuklarımı hazırladım. Şimdi dikmeye başlıyorum. Önce küçük boncuklardan başlayacağım dikmeye. Bir tanesini alıyorum. Bu şekilde içeriye geçiyorum.
Her zaman yaptığım gibi düğümü içeriye saklayacağım. Bakın. Düğümü içeriye çekeyim. Düğümü içeriye çektim. Bir tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. Elimde daha büyük boncuklar da koyabilirsiniz ama benim elimde bunlar var. Kum boncuk taktıktan sonra bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Ve bir daha boncuk alıp şunun içine giriyorum. İlk boncuğumun içine giriyorum. Bakın. Şu şekilde girdim. Gördünüz mü? Şöyle oldu. Şimdi kum boncuğun içinden geçiyorum. Ve bir de bunun içinden geçiyorum. Kağıt boncuğun içinden geçtim. Ve bak bu ikisi birbirine tuttu. Şimdi bir tane daha kum boncuk alıyorum. Bir daha kağıt alıyorum, kağıt boncuk. Bu şekilde yakalayıp arkadaşlar bunu aslında misina ile dikmeniz lazım. Ama kemoterapiden sonra benim derilerim çok inceldi. Böyle tahmin edemeyeceğiniz kadar hassaslaştı. Dolayısıyla elimi falan çok çabuk kesiyorum. Onun için de mecburen misina yerine böyle iple dikiyorum. Aslında bunun dikilmesi, bunda kullanılması gereken misina. Ve şuradan geçiyorum. Bakın. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Bir kağıt boncuk daha aldım. Aldım. Şimdi bir boncuk daha aldım. Ve ne yapıyorum? Kağıt boncuğun içinden geçiyorum. Çıkıyorum. Ve arkadaşlar şu kum boncuğun içinden geçiyorum bu sefer de. Yani bir nevi sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Bakın 4 tane oldu. Yine bir tane daha kum boncuk aldım. Bir daha kağıt boncuk aldım. Ve bu tarafa geldim. Yine bir tane daha kum boncuk aldım. Ve kağıt boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum. Eğer olursa arkadaşlar mesela bu kenarlara daha büyük boncuklar takabilirsiniz tabi buna uygun. Benim elimde bu vardı. Hani sokağa çıkma şansım da olmadığı için bunları kullandım. Hatta buraya şöyle 2 tane kum boncuk da konabilir ama artık siz koyarsınız. Çünkü benim fazla elimde malzemem yok. Bu şekilde.
şekilde arkadaşlar, şunu hemen şöyle bakın, içine giriyordu. Çıkarttım ve sıkıştırdıktan sonra kağıt boncuğun içinden bu tarafa geçiyorum ki şey orada kalsın arada. Kum boncuk arada sıkışsın. Evet, bu şekilde arkadaşlar istediğim boya gelene kadar bunu hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar. İlk sırasını yaptım. 3 santimlik olanı. Şurada tam 32 tane boncuk var. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırayı geçmek için arkadaşlar 4 santimlik bu boncuk kullanacağım. Şu büyük. Bakın şundan küçük. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani bir 3 santim, bir 4 santimlik boncuklardan bu şekilde ben bir gövde oluşturacağım. Bu şekilde geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Şimdi arkadaşlar her şeye her boncuğun altına başka bir boncuk koyacağız. Şimdi bir tanesini taktım ve bir cam boncuk taktım. Bir tane de yine kağıt boncuk taktım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yukarıya çıkıyorum. Bunu buraya tutturacağım. Şöyle yapayım, gözüksün. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan cam boncuğun içinden geçiyorum. Şöyle. Ve şuraya iniyorum. Buradan arkadaşlar bakın. Şuradan en alta iniyorum. İğnemin boyu yetmediği için cımbızla çekiyorum. Ve buradan arkadaşlar şu şekilde buraya çıktım. Ve buradan şu şekilde yukarıya çıktım. Bakın. Şuraya geldim. Şimdi tekrar bu kum boncuğun içinden geçiyorum. Bu şekilde ve bir tane daha büyük boncuk alıyorum. Kağıt boncuk. İğnemin boyu kısa arkadaşlar da tırmızla yakalayıp çekiyorum. Bu şekilde buraya oturtuyorum. Bir tane yine mavi boncuk aldım. Kum boncuk. Onu da şuradan içinden bu tarafa çıkartıyorum. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya çıktım. Buradan arkadaşlar yine bu kum boncuğun içinden geçip şöyle şu şekilde aşağıya dönüyorum tekrar. Evet. Bir tane daha boncuk aldım. Kum boncuk. Ve arkadaşlar bir daha uzun kağıt aldım. Kağıt boncuk. Benim boncuklarım ince olduğu için arkadaşlar her iğne girmiyor. Onun için mecburen böyle cımbızdan idare ediyorum. Şunun içine giriyorum. Kum boncuğun içine çekiyorum. Bakın. Buraya tuttu, gördünüz mü? Buradan şimdi şunun içinden aşağıya iniyorum.
Bu şekilde. Ve yine şu kum boncuğun içinden bu tarafa geçtim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her boncuğun altına, kısa boncuğun altına birer uzun boncuk koydum. Bu şekilde tekrar yukarıya çıkacağım. Yine boncuğun içinden geçeceğim. Kum boncuğun içinden. Ve buraya bunu böyle sabitleyeceğim. Gördünüz mü? Bakın. Bu şekilde sabitlendi. Şimdi bir tane daha kağıt alıyorum ve bunu aşağıya indiriyorum. Ve tekrar kum boncuk. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Bakın arkadaşlar, bu şekilde şöyle çantanın bir yüzünü yaptım ben. Bunu şöyle alayım. Bakın arkadaşlar. Bu daha önceden yapmış olduğum gövde. Kısa bu 3 santimlik boncuk. 3 santim, 4 santim, 3 santim, 4 santim, 3 santim boyunda ki boncuklardan 32'şer tane olacak her bir sırada. Bu şekilde ana gövdenin birini yaptım. İkinci gövdeyi şimdi yaptık. Daha sonra bu körüklerini yapacağız ve çantayı bitireceğiz. Çantanın şu biri önü, biri arkası. Şöyle iki tane, bir ön ve bir arka yaptım. Şöyle fermuar yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü körüğü kalın olduğu için fermuarı tam oturtamadım. Onun yerine şöyle kapak yapacağım. Kapakla kapanacak çanta. Şu da körüğü. Şimdi bunlarla ilgili resimleri arkadaşlar videonun içinde paylaşacağım. Siz oradan görebilirsiniz. Şimdi ben dikime başlıyorum. Körüğü dikeceğiz. Körüğü bu şekilde tutuyorum. Şöyle şu şekilde dikeceğim körüğü. Şimdi şurada boncuk olmadığı için arkadaşlar buraya ben bir tane şöyle boncuk takayım. Buradan taktığım boncuğu şuradan içeriye geçiriyorum. Bakın. Şuradan içeriye geçirdim. Bu şekilde. Şöyle geçirdim. Bakın. Şurada 4 tane boncuk, şuradaki bir boncuğu karşılıyor arkadaşlar. Öyle olunca hemen şuradan içeriye girdim. Bu şekilde dikilecek bu çanta. Şu şekilde girdim. Bunu şu boncuğun içinden şu şekilde tuttu, bakın. Görüyor musunuz? Şu boncuğun içinden bu şekilde yani cam boncukların içinden yukarıya doğru çıkıyorum. Sonra şuraya geçtim. Kağıt boncuğun içine. Buradan bakın burayı dolayamıyorum. Niye? Eğer misina olsaydı arkadaşlar, eğer misina ile dikiyor olsaydım buradan şöyle bir misinayı atlayabilirdim. Ama ben iple diktiğim için bunu mecburen böyle tutturmak zorunda kalıyorum. Şu şekilde yukarıya yine cam boncuğun içinden çıktım. Bakın. Bu şekilde çıktım. Tekrar bunun içine girdim. Kağıt boncuğun içine. Ve buradan tekrar şu boncuğun içine girdim. Ve buradan şöyle başa döndüm. Bakın. Hem arkadaşlar dikkat edin. Kağıt boncuğun içine girdim. Buradan da yine demin takmış olduğum kum boncuğun içinden çıktım.
Şu şekilde. Ve ne yapıyorum? Arkadaşlar direkt şunun içinden aşağıya iniyorum. Bakın bu kısım tuttu. Gördünüz mü? Ne yapacağım bu sefer? Aynı işlemi şuradan şu büyük boncuğun içine girerek yapacağım. Buraya girdim. Bakın küçük boncukta arkadaşlar şöyle 4 tane kağıt boncuğu kaplıyor. Uzun boncukta ise yani 4 santimlik boncukta ise bakın 2, 4, 5 tane boncuğu kaplıyor. Görüyor musunuz? Buna göre hesaplayarak yapacaksınız. Şimdi ipim burada. Hemen ne yapıyorum? Şuradaki cam boncuğun içine giriyorum. Ve buradan ne yaptım arkadaşlar? Şuraya. Bakın burayı da tutturdum. Gördünüz mü? Ve aynı şekilde bu boncukların hem cam boncuğun hem normal boncuğun içinden geçerek yukarıya kadar çıkıyorum. İsterseniz yukarıya kadar çıkın. Şurayı daha bir sağlamlaştıralım. İsterseniz burada birazcık sağlamlaştırdıktan sonra dönelim. Karar sizin. Yani çantanızın durumuna göre hareket edersiniz. Şöyle tekrar girdim. Tekrar tahta cam boncuğun içine girdim. Tekrar şuraya geçtim. Buraya geçtim cam boncuğun içine. Yanlış yaptım ama olsun, fark etmez. Bakın. Bak ne yaptım? Tekrar bu boncuğun için buradan şöyle arkadaşlar hemen şuraya indim. Bakın. Gördünüz mü? Burası da sağlamca tuttu. Bu şekilde arkadaşlar hem bu böyle hem böyle burayı komple bu şekilde dikeceğiz. Buradan şöyle döneceğim. Bu kısmı dikeceğim. Ve şurada birleştirdikten sonra körük dikilmiş olacak. Bakın çantanın körüğünü bu şekilde diktim. Bu şekilde dikildi. Şimdi şu diğer yüzü de bunun üstüne ilave edeceğiz. Yöntem aynı arkadaşlar. Şimdi şu başta boncuk olmadığı için buraya bir tane şöyle mavi boncuk alıyorum ve buradan şöyle içeriye giriyorum. Şöyle girdim. Şimdi bakın şu kısa olan 3 santimlik boncuğa 4 tane boncuk giriyor, denk geliyor. Bakın şuraya tam. Böyle olunca sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve şu dördüncünün boncuğundan içeriye giriyorum. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle girdim. Buradan aşağıya iniyorum. Şu boncuğun içinden yukarıya çıkacağım. Şöyle buraya geldim. Buradan tekrar şu boncuğun içinden buraya indim. Dördüncünün içine indim. Bakın. Bu sefer şu boncuktan şuraya çıkıyorum.
Ve bunu buraya tekrar arkadaşlar sıkıştırıyorum. Şöyle yapalım. Tamam, sıkıştırıyorum. Maksat şöyle. Şu tutturduğunuz kısımların sağlam olması. Tekrar buraya geliyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Yukarı. Buradan yukarı. Pardon, şu içinden. Kağıt boncuğun içinden yukarı. Evet. Tekrar buraya. Ağız kısımlarını sıkı tutturacağız. Şöyle. Boncuğun içinden aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Aşağıya indim. Ve burası gördüğünüz gibi arkadaşlar tuttu. Şimdi ne yapacağım? Şu geniş olana geliyorum. Şu 4 santimlik boncuğuma da arkadaşlar 5 tane şu küçük boncuk giriyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan şöyle iğneme getirdim. Çekiyorum ucundan. Bakın geldi. Şuradan bir tane boncuktan giriyorum. Ve buraya bunu sıkıca tutturuyorum. Şöyle aşağıya iniyorum. Tuttu. Ve arkadaşlar şu boncuğun içinden şu yukarıya çıkacağım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle buraya bu vaziyette körüyü dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın çantanın körüğünü de şöyle gördüğünüz gibi diktim. Şimdi bir tek kapak kaldı. Kapağında da arkadaşlar şöyle yaptım. 2 tane 3 santimlik şöyle 32'lik 2 tane şerit yaptım. Alta 4 santimliğini yaptım. Şunu şuraya dikeceğim. Şuraya diktiğim zaman bir tanesi dönecek şu şekilde. Diğeri de şu 3 santimin üstüne yatacak. Aşağıdaki 4 santimde 4 santime denk gelecek. O şekilde kapağı da dizayn ettim. Şimdi ipim burada. Çantanın her şeyi dikildi. Bir tek arkadaşlar şey kaldı. Kapağı dikmek kaldı. İpim burada. Şöyle şunu şuradan şöyle yakalayacağım. Ve kapağı gövdeye tutturacağız. Bakın tam köşeden. Tam köşe arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu körün başladığı yerden itibaren girdim. Kapağı tutturdum. Bu da 32. Tam 32 tane kağıt, 32 tane kağıda denk gelecek. Bu şekilde bu tarafa geçtim. Cam boncuğun içinden. Aynen arkadaşlar şeyi diktiğimiz gibi bu sefer de dikine dikine bir arada gelecekler. Bakın şuradan şöyle tuttu birbirini. Gördünüz mü? Buradan böyle boydan aşağıya iniyorum. Şöyle. Buradan şuraya giriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. 2 tane boncuk yan yana geldi. Şimdi bunu şunun içine, hayır, şöyle yapacağım. Şöyle şuradaki boncuğun içinden geçirip buraya sabitliyorum. Bakın boncuk boncuğa denk geldi. Gördünüz mü?
şuradaki boncuk yerine bu sefer üstteki boncuktan geçtim. Bakın. İki boncuk yan yana geldi. Ve sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan şu alttaki boncuktan geçtim ve üçüncü kağıt boncuğunun içine girdim. Şuraya. Ve buradan evet şöyle bu sefer arkadaşlar şunun içinden geçtim. Yandaki kağıt boncuğun içine girdim. Buradan şu alttaki gövdedeki boncuğun içinden geçtim. Kapaktaki boncuğun içinden bu tarafa döndüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu kapakları buraya böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bakın boncuklardan oluşan çantayı bitirdim. Kapak daha önce dediğim gibi kapağı arkadaşlar şöyle 2 tane 3 santimlikten ayarlamamın sebebi körükle şu kapanan kısmın birbirine eşit gelmesiydi. Ve şu şekilde bunları arkadaşlar cırtla kapattım. Şöyle yapışıyor. Bu şekilde kapanıyor. Ayrıca 2 tane de değişik olsun diye boncuğun kendisinden şöyle sap yaptım. Ve çantanın yapımı bitmiş oldu. Şimdi böyle çantam bitti. Evet arkadaşlar, isterseniz bunun içine siz astar yaparsınız, isterseniz astarsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Boncuk çanta ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.